Belçika'nın masal şehri Bruges'deyiz. Arkamda gördüğünüz yerde şehrin kalbi olan Markt Meydanı, yani pazar meydanı. Burada Orta Çağ'dan beri pazarlar kuruluyormuş. Şimdi ise bu meydan rengarenk binalarla çevrili ve açıkçası meydan patates kızartması ve krep kokuyor. Şimdi gelin hep birlikte gezelim. Bu karşımda gördüğünüz kulenin adı Belfry. 83 metre yüksekliğindeki bu kulede 47 tane çan bulunuyormuş. Umarım çaldığı bir zamana da denk gelir gün içinde. Meydan restoranlarla çevrili. Ben de birazdan Belçika patatesini deneyeceğim. Bakalım Almanlarınkinden nasıl bir farkı var. Meydandan birkaç dakika yürüdükten sonra Burg Meydanı'na varıyorsunuz. Bu köşede gördüğünüz yer ise Kutsal Kan Bazilikası. Burada içinde Hazreti İsa'nın kanı olduğu düşünülen bir cam tüp saklanıyormuş. Bot turuna katılmaya karar verdik. Kişi başı 15 euro. Saat şu an 5.30 civarı ve son tur yapılacakmış. Yani son botu yakalayıp bu güzel kanallarda bir tur yapacağız şimdi. Gelmek lazım. Şehrin keyfini böylece daha iyi çıkarabilirsiniz. Bot turları da işte akşam 6'ya kadar falan devam ediyor. Yoğunluğa göre bazen uzatabiliyorlarmış. Şehir merkezinden kanallara doğru yürüdüğünüzde farklı noktalarda farklı firmaların botlarına binebilirsiniz. Rivayete göre de kanal boyunca yürüyen aşıklar ömür boyu hiç ayrılmıyormuş. Belki de hani Bruges Aşıklar Şehri olarak da adlandırılıyor biliyorsunuz. Belki de bir sebebi de budur. Şehrin her köşesi, her sokağı ayrı güzel. Bruges şehri adını Brugga, yani köprü anlamına gelen kelimeden alıyor ve şehirde 50'nin üstünde taş köprü yer alıyor. Diğer Orta Çağ şehirleri gibi burası da bana Prag'ı hatırlattı tabii ki. Hatta bu küçük kanalın olduğu yer, John Lennon duvarına oraya giderseniz buna çok benzer bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. 12. yüzyılda Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biriymiş. Hatta o kadar zenginleşmiş ki Kuzey'in Venedik'i lakabını almış. Minik ve şirin dükkanlardan bir diğeri. Burada yastık örtüleri satıyorlar. Waffle Belçika'nın en meşhur tatlılarından biri. Ben de artık kokulara dayanamadım. Bir tane aldım ve deneyeceğim. Bruges'e gelip de emlak piyasasına bakmadan olmazdı. Şimdi bakalım, 115 metrekare ev 400.000 euro. 200 metrekare 600.000 euro. Şurada bahçeli bir ev var. O da 200.000, 600.000 gibi fiyat aralıklarıyla değişiyor.
Burası Minne Water Park. Efsaneye göre Minna adındaki bir kızı istemediği biriyle evlendirmeyi düşünmüş ailesi ve kız da bu karara karşı çıkıp bu gölde hayatına son vermiş. Böyle de acıklı bir hikayesi var. Bürj'de işte diğer birçok tarihi şehir gibi her köşesinde farklı şehir efsanelerini barındıran bir yer. Artık ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum bu hikayenin ama anlatmak istedim. Burada da gördüğünüz gibi yine eski ve modern yapılar bir arada. Şehirde yokuşlar yok, tepeler yok. O yüzden bisiklet sürmek için ve aynı zamanda koşuya da meraklıysanız koşmak için çok ideal burası. Kısa bir atıştırmalık molası verdik. Şimdi artık bugünü kapatıyoruz. Size bir tavsiyem var. Markt Meydanı'nda bir şeyler yemektense şöyle birkaç arka sokaktaki yerel restoranları denemeniz. Burada gerçekten hem burada yaşayan insanların da geldiği restoranlar var, hem de buraya ait lezzetleri tadabilirsiniz. Bürj'de binaların ön kısmında çatıların böyle basamak şeklinde yükseldiğini görüyorsunuz. Bunun da hikayesini yarın anlatacağım. Bürj ikinci günden merhabalar. Soğuk bir sabah. Nisan ayı olmasına rağmen işte geceler hala 4-5 dereceler civarında ama bugün hava neyse ki iyi olacak. Açık bir hava bekliyor bizi. En azından yağmur yok. Şimdi bugünkü plan dün göremediğimiz yerleri görmek Bürj'de. Bunlardan bir tanesi yel değirmenlerin olduğu kısım. Bir diğeri de müzeler. Bir tane müze seçip orayı da gördükten sonra hedef akşamüstü Kuzey Denizi tarafına çıkmak. Kuzey Denizi kenarında şirin sahil kasabaları var ve bu kasabaları birbirine bağlayan bir tramvay varmış. Onu deneyimlemek istiyorum. Gün neler getirecek göreceğiz. Dün de bahsettiğim gibi burada insanlar, çok fazla spor yapan insan var. Bu sabah da koşanlar ve bisiklete binenler dikkatimi çekti. Şehirde kanal trafiğini ve karayolu trafiğini bu köprüler aracılığıyla kontrol ediyorlar. Yani Bürj merkezine arabanızı park etmek istiyorsanız işte bu köprülerin geçiş durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. Hafta sonları Bürj merkezine araç giriş çıkış yasakları var. Bunu da bir kontrol edersiniz. Benim bildiğim kadarıyla cumartesi günleri 1 ve 6 arası araç girişi ve çıkışı olmuyor. O yüzden merkeze yaklaşık 15-20 dakika yürüme mesafesinde ücretsiz park alanları var. Yer bulursanız oraya da park edebilirsiniz. Bunlardan birini videonun altına ekliyorum. Şehrin surlarının dışında eskiden 20 tane yel değirmeni varmış. Bunlar işte hem un öğütmek hem de şehrin savunmasını sağlamak için kullanılıyormuş. Yani yüksek oldukları için işte kule işlevi de görüyormuş. Bugün yaklaşık 4 veya 5 tanesi ayakta bu yel değirmenleri. Evlerin çatılarının basamak şeklinde olduğundan bahsetmiştik. Bunun bir nedeni su tahliyesini kolaylaştırmak. Diğer nedeni de çatı onarımı gerektiğinde çatıya çıkmayı kolaylaştırmakmış. Ara sokaklar sabah saatlerinde epey sakin.
Bu alana pazar kurulmuş. Takı standları var. El yapımı eşyaların satıldığı standlar var. Buralarda hediyelik için alternatif bir seçenek olabilir. Böyle bilet makineleri var. Biletleri buradan alabiliyorsunuz. Kredi kartıyla ödeniyor. Şehrin sanat müzelerinden biri olan Groningen Müzesi'ndeyiz. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. İçeriği gezmeye başlıyoruz. İngilizce ve Almanca bilen biri için Flamenca'yı okumak çok zor değil. Ancak telaffuzları çok farklı. Bu müzede Van Eyck'in eserleri var. Bu da eşi Margaretha Van Eyck'in portresi. 1439 yılında yapılmış ve bu bir sanatçı eşinin bilinen en eski portresiymiş. Müzeye girişte bir QR kod var. Bunu okutursanız eserlerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Hatta Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Bu müzedeki eserlerin bazıları 1400-1500'lü yıllarda idari bölge mahkemeleri için hazırlatılmış. Bu eserlerle adaleti sağlayan kişilere adil olmaları gerektiği anlatılıyormuş. Ve o yüzden her zaman eserlerde cennet ve cehennem tasvirleri yer alıyor. Bu odada da 19. yüzyıldaki aile portreleri yer alıyor. Müzeyi görmenizi tavsiye ediyorum. Hem sanatın değişimini, daha doğrusu resim sanatının uğradığı değişiklikleri işte yine klasik dönemden başlayarak modern döneme kadar görebiliyorsunuz. Hem de yerel ressamların, yerel sanatçıların eserlerini görmek, birazcık da işte buradaki tarihi anlamak açısından önemli buluyorum. Güzel bir müze gezisi oldu. Yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü. Bu kuyruk patates kızartması kuyruğu. Şimdi oturduğumuz mekanın adı Carpe Diem ve ona uygun olarak sahil kenarına gitmekten vazgeçtik. Çünkü çok yani yüksek bir sezonda değiliz şu an. Boş olabileceğini düşündük. O yüzden Bruges'de kalıp buranın keyfini sürmeye devam ediyoruz. Burası bir dönem sessizlik yemin etmiş rahibelerin yaşadığı manastırmış.
Şu an St. Jans Hospital bahçesinde bulunuyoruz. Bu avluda oturuyoruz. Birazcık dinlenme molası vermemiz lazım. Burası 800 sene öncesinden beri insanlara şifa dağıtan bir merkezmiş. Aslında amacı tedavi etmekten çok bir bakım sağlamak, yani yaşlılara ve yoksul insanlara. Ama modern hastanelerin ilk örneği olarak sayılıyor burası. Bürj'ün alışveriş merkezindeyiz. Bu alışveriş caddesinin sonu Markt Meydanı'na çıkıyor. Meydanda biri bir anda kalkıp opera söylemeye başladı. Muhteşem. Neredeyse çikolataları tatmadan günü bitiriyorduk. Çok fazla çeşit var ya. Seçmek çok zor. Belçika'da midye meşhur biliyorsunuz. Akşam yemeğinde midye yiyeceğiz. Siz de geldiğinizde mutlaka deneyin. Bürj'e veda ediyoruz. Buralara yolunuz düşerse mutlaka görün. Çok güzel bir şehir. Orta çağın havasını yaşayacağınız bir şehir. Bence 1-1,5 gün yeterli. Tabii ki bu ziyaret etmek istediğiniz müze sayısına göre de değişir bir süre. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Ve bir de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bürj'deki kalış yerimiz de Bürj'e arabayla 15 dakika mesafedeki bu mekan oldu. Otelin adını ekleyeceğim. Gayet sakin bir yer. Göl kenarında. İşte rahatlıkla aracı park edebiliyorsunuz. Güzel bir restoranı var. Açık büfe kahvaltı. Fiyatı da merkeze göre çok daha uygundu. Yani araçla geliyorsanız böyle bir seçeneğiniz de mevcut.